Kolay gelsin. X-Max araba. Şey var ya, motosikleti mesela parlak seversin ya sen. Orada her yerden ışık vuruyor. Bütün motosikletler parlak. Hepsi çok güzel bir ortam. Yok. Yani şunu anlatmak seviyorum. Sizin gibi arkadaşlar gidiyorlar, çekiyorlar. Evde oturuyorum abi. Çayımı kahvemi alıyorum. Şıkır şıkır izliyorum. O kadar keyifli oluyor ki gitmiş gibi yani sanki. Çok güzel oluyor. Çok merak ediyorum. Bu yağ nasıl çıkacak? Kaç binlik bu ya? Çamur olmuş. 5000'lik bu yağ. Renge normal diyor ustalar herhalde, değil mi? Değiştirmiştim. Yani Biraz çalışınca kararır. Isı gördükçe kararıyor. Evet. İşte yağ filtresini değiştirmemiştim. Onu merak ediyorum. Ha, yağ kendiniz mi değiştirdiniz? Geçen bakımını ben yapmıştım. Ben de kendim yapardım, bir de övünürdüm özene yapıyorum diye. Ben ustanın kötüsünü görmüşüm de ona göre özeniyormuşum. Yiğit Usta'ya bir kez yaptırdım. Ben teknisyenim dedim. Tabii. Bir daha hiçbir şeye dedim. Ben kendim yapmam. Bir kez buradan bir çıktım. Şimdi o adamla biz bir olamayız tabii ki. Ben zaten ağır bakımını sen ellemem. Hafif yani yağ değişimini yaparım. Ne olacak işte. Yağ değişiminde bir şey yok. Onu da çok güzel boşaltıyor, öyle değil mi ya? Motor bir deliğini daha açıyor, bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor falan. Tabii bir filtre değişmemesi biraz Bu 10 binlik filtre ya. Evet. 10 binlik filtre. Ve yeni filtre o kadar büyük değil gibi. Bana da öyle geldi. Yanlış mı göndermişler acaba? Üstünü kirletme, değiştirebiliriz. Şeyse, bezin var. Bana da öyle geldi. İnşallah yanlış göndermemişlerdir. O filtre çok şuna benziyor. Hatta bu filtre o filtre. O kadar bu da var kalınlığı ya. Tamam. Heh, tamam. Aynı filtreymiş. Yani kutusu... Bende X-Max 300 filtresi de varmış. Evet. Aynısı mı? Yiğit mesela bunda Yamaha yazıyor ya, bu Yamaha mı sence? Değil. Birebir aynısı. Ama fiyatı Yamaha fiyatı değil mi? Sanki gözüm aldanıyor. Bu daha mı büyük gibi geldi? Yani gözüm aldanıyor olabilir ya. Yok aynı. Aynı değil mi? Şüpheleri kaldıralım ortada. Yok gözüm yanılıyor. Tamam. Yok şey yapmana gerek yok. Bakmana gerek yok. Şunun rengi farklı ya ondan. Tamam. Aynı. Tabii aynı. Şu Yamaha bu otomatiktir. Ama ben bunu X-Max 300 olarak sipariş etmemiştim. Bunu ne diye sipariş ettim acaba? Şimdi üzerindeki koddan bulurum ben bunu. Söyleseydin onu almazdık ama sen de bilmiyordun. Ben de bilmiyorum ki. Ben şimdi filtreyi sökünce, geçen de filtreleri düzelttim. La bu kodu farklı, bu neyin filtresiymiş falan dedim. Ha neyse dursun burada, bir şey için söylemişimdirim dedim. Ama yine Yamaha grubu bir şey olabilir yani. Yamaha sever çünkü bir filtreyi birden çok modelde kullanmayı. Evet. Contamız ne durumda orada? İyidir inşallah. Gayet iyi. Kayışı filtreyi kaç aldınız? Şurada vardı ya. Demin kutudan şey de çıktı. Filtreyi 30 liraya mı 70 liraya mı ne alıyordum eskiden? Filtreyi, 300 liraya kayışı alıyordum. Şeyden aldım ya. Yok filtreyi buradan almışız. Ama bu hava filtresi. Yağ filtresini ben Baydar'dan aldım. O yüzden şeyi hatırlamıyorum fiyatını. Şu havayla kayış. Hava filtresi 205 liraymış. Kayış Kayış ikisi 1069 lira şeyle. Kayışla hava filtresinin ikisinin toplamı 1069 liraymış. Ne zaman almışız? 3. ayda almışız. Baydar'dan fiyat aldığımızda şey demişti. Daha yukarı. 1100 lira sadece kayışa fiyat vermişti. Biz 1069 liraya ikisini aldık. Joy Max'inkini 2 yıl önce nasıl olsa lazım olacak diye bu ikisine kadar her şeyin yedek almıştım. Kayış 300 liraydı, hava filtresi 70 liraydı. İyi, nasıl denk geldim tam bunun başına? Vallahi iyi de tam da başlarken denk geldin yani. Bayramda boş durmayayım dedim, video yaparım. Diğerlerini hazırladım. Tapapulumuz da iyi Burak Erdem. Vallahi mı? Ha. Tapapulunu ben değiştirmiştim. Yani ben takmıştım onu. İyi, Yok. onu kullanırız o zaman. Gayet iyi iş yapar. Tamam.
Ya insan gibi sıkarsan zaten bozulmuyor. Onları hep tork anahtarıyla sıktım ben. Tork anahtarı mı var sizde? Tabii. Allah Allah. Tork anahtarsız açmam abi. Senin conta gidecek biraz daha. Sana kavaran bir conta var. Ya gene kafama takılan bir nokta var. Şimdi Yiğit'le çözeceğiz o işi inşallah. Biraz şuradan yani sıktım. Şöyle bir şey yaptık abi. Bak şunun içine, bak görünen şu parça var ya. Tamam, onu gördüm. Bu parça dışı çelik, içi teflon bir şöyle yuvarlak Aldı. çelik parça, evet. Tamam. Şimdi bu çelik parçanın şöyle şu arasındaki tornacıyı açtırdım ben. Tornacıda da sıkıştırdığın zaman, yani sıkıştırdığın zaman tam Seni hiç şunun sigaralı çapında göstermemiştim. Şimdi kendin Kim girdin. diyor? Benim imajımı hallettin. Bunu yaptık. İçine de koyduk bunu. Ben geldim bunu buradan sıktım. Ama bu namussuz bunu sıkmam. Geçen seneki rahatlık olmadığı için vakit olarak Çırak yok mu bugün? Ses yapıyor. çırak Ses yapar. yarım günlükmüş. Sesi değişti. Haberin yok muydu? Bu yaptı. Salı günü, salı geldin değil mi? Salı geldin. Salı akşamı aradım abi şöyle oldu. Sıkacağız, bekleyeceğiz donmasını. Orada taşlaşıyormuş. Tamamen sızdırmazlık yapıyor. Ya da farklı bir şey mi yapacağız onu? Benim de Bristol. Adım Bristol. Adamın tork anahtarı var ya, motoru satın alır. Valla eskiden 3 kuruştu da. Muhtemelen alır. Harbi çok iyi anahtar. Bak. Yamaha X-Max 300'ün kayışı. İşini görüyorsa tamam. B5X. Orijinal Yamaha. Hava filtresi var. Buna mı? Baksana abi. Bu da B74. Sen zaten geçen yazda bunlarla geçirmedin. Evet. Buji komple de buji komple değişmiş ha. Blok komple değişmiş. Xbox 250'ye göre. Böyle biz abuk sabuk konuşuyoruz. Videoyu şey yapmıyor değil mi? Sıkıntıya sokmuyor. Yo, videoda sıkıntı yok ama yayınlarım hepsini. Vallahi mı? Siz Lan kendinize dikkatli düşünün. konuşalım hocam. Vallahi. Küfürle iletmeyelim o zaman. Kötü bir şey demedik değil mi lan? Yok yok. Kesinlikle. Ben onları Kesersin temizliyorum. oraları. Adamı sigara içerken bile göstermiyorum. Kesin. Bir de usta adam eğiliyor kalkıyor öyle bile göstermiyorum. Çatalım bile gözükmedi daha. Aynen. Hocam çatal gözükmediyse usta olamazsın. Bak ben de usta olamadım. Geçen söktüm dağıttım Benim parça da çatalım atmadı. gözükürse bırak kanalı ülkeyi kapatırlar. Öyle söyleyeyim sana. Kanal falan kapanmaz ya, ülke kapatır. Onca çekimini yaptım hiç 20 gün görmedim. karantinaya girersiniz bak. demedi ondan sonra. Hiç görünmedi. Çok edepli usta canım. Geçen burada dağıttım abi. Vallahi bir tane vida artmadı ya. Yemin ediyorum. Dedim, yok benden usta olmaz. Olmaz o zaman. Yok. Şimdi bunu yeşilde kullan. Sen kullanırken en azından küfür yemezsin. Göz almaz. Akşam yeşile geçiyorum hava kararırken ama gündüz mavi. Şöyle, yeşilde olmanın bir avantajı da bastığın zaman uzun mavi yeşil yapıyor ya. Çok uyarıcı oluyor. Yani mavideyken sadece kapatıp açıyor. Bir unutmuşuz tabii kutu başlarını sökmeyi unutmayın. Allah karda gittim ha. O şey Biliyorum da efsanesi fotoğraf biliyorsun falan değil mi? paylaşıyordun sen yani. Başı sökmek şehir efsanesinden başka bir şey değil biliyorsun. Değil aslında. Sökmek ve Bir şey- şarja koymak. Akü kutuplarını mı? Şarja koyaydık. Sök. Aslında zor zamanda iş yapar bu bir şey. Bunu bir yedek yapalım. Yapmayalım. Onu söküp şarj marj yapacaktık ayda bir veya 3 haftada bir falan bir şey yapacaktık. Bu da cincik gibi ama. İkisini bir bakayım bir karşılaştıralım. Yani. Şu ara boşluğu bile farklı. Şöyle ikisini de aynı yöne çevireyim. Evet tamam teşekkür ederim. Çırağın olsam onu da yaparız da. Hepinize çok selamlar. Şimdi sana bir şey soracağım. Ben bir akü almıştım. Bundan bir tane daha bulabilir misin? Abi onu soracağım. Şu skuter. Hemen söyleyeyim. Tabii. Cycle battery normalde. CCR battery yazıyor ya. 12 Niğde 7 Niğde 7 Adana ve Bursa Samsun. Adana ve Bursa Samsun. Sen de o sırada bakarsın. Bujiyi taktın değil mi? Şeyi taktık. Yağı boşalttık. Daha yeni yağ koymadık. Yamaha X-Max 300.
2099 model. Yani aynen 2018 sonrası 250 ile aynı zaten. Tamam. Aynen. Hadi kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. 2 saat sonra arıyorum ben. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Bir ay önce boş aldım. Saat sonra arayacağız. Tamam arasın. Yani Ergin ben bu arada araştırayım dedi. Tamam bir Ergin abi gelecek. Bir araştıralım. Ergin abi yok muymuş? Yokmuş. Tamam. Yani Ben de daha hiç bakamadım ki lan. Bugün öyle abuk sabuk işler çıktı ki. Yani abi çok özelinde. Şimdi şey mesela internetten var. 12 binden de bakıma gidiyor mu? Değil mi? Şurası işte. Bunun üzerine takıyor işte. Ne oluyor işte? şu Çin aküsü ya. Bu buna yaramaz. Bence de yaramaz. Vallahi ben Sen motorun üstünden inmiyorsun. Ha. Bu motorun üzerinde binmiyor. Ben işe gidiyorum eve gidiyorum. Bilsin abi bize ne ya biz alalım. Allah Allah. Ondan biz uğraşacağız ya. İyi. Bak omuzlarıma bak bilmeyeceğim. Kaç amper bu dediğiniz? Biz alalım abi. Bitsin gene alsın. Oo. Bendeki 11 amper Hocam kullanıyorum. bitsin gene alsın. Adam Volvo ile geliyor. Hem de kırmızı. Hem de cereyanlı. Çalıştırıp 10 kilometre gidip durduruyorsa o zaman sıkıntı değil mi? Cereyanlı. Tabii canım benim öyle oluyor. Ben işe gidiyorum. 10 kilometre O zaman- eve geliyorum. Ya 10 Hadi kilometre, 10 dediği kilometre hadi şarj eder Yani. motoru da. Ama şey, Yok abi yok bana... hani senin bilmediğin şey zaman da çok. Yok lan mümkün. Her zaman full. Bu aküden geliyor. Şarj aletini taktığın zaman kontağı çevirdiğinde bir sakıncası var mı acaba? Şarj aleti 15 volt falan veriyor ya yani. Yok 15 vermez. 14.5'ün üzerinde hiçbir şarj aleti çıkmaz. Öyle mi? Kontak açmanın bir sakıncası falan olur mu? Yok hiçbir şey olmaz. Yani şarj aleti bozulur kontağı bir şey olacağına. Burak Erden. Buyurun. Abo. Nerelerde Ne bizim? yaptın? Nerede bindin lan? Enduro mu yaptın bununla? Elimi sürüyorum. Abi çektin mi? Şaka. Lan bu hayvan nefes nereden oluyormuş bu? Almıyormuş. Hadi bilmiyoruz da biz de hayvanı boğmuyoruz. Bu ne lan? Terbiyesiz. Ümüğüne çekmiş çocuğu. Vurmalar oldu. Terbiyesiz. Ümüğüne çökmüşsün ya lan. Tarla tapan görmüş. Bir de motorcu olacak. Boy devrilmesi. Bunun resmini çekeyim ya. Var ya bu ibretlik ya. Sen bir çek fotoğrafını. Bu ibret hikayesi. Bunun gibi bir filtresi daha var. Yok değil mi? Var. Ha, yanlış. Şurada. Bu görünüyor. 5000'de değişti o. Yo özür dilerim. 10.000'de değişti abi. Yamaha şunları söyleyeceğiz. 10.000'de bu filtre değişti ama o da cortlamıştır. Bak şimdi hazırlık yapıyor. Yok gördüm lan. O da ondan çok farklı değil yani. Hazırlık yapıyor. Ön hazırlık. Ya en nihayetinde o varyatör havalandırma filtresi. Yani Acayip. sadece bunun hava kadar girişi. önemli değil. Tabii. Deli gibi biniyorsun yani gayet Normal. normal yani. Şey mi? Kilometre mi o? Sensör mü? Şeyin sensörü Ahmet'in galiba. sensörü. Ahmet'in sensörü. Kilometreyi de muhtemelen oradan alıyordur. Evet. Kayış biraz zahmetli mi? Daha kayışa yaklaşamadık. Evet. Kasnaklar sökülüyor onun için en az biri herhalde sökülüyor. İkisi de sökülüyor. Ancak kullanıcıların yorumu 30-35 bin aynı kayışla yapan var. Ve hala düzgün diyorlar. Şimdi Yani kayışı sökünce görürüz. Biz kayışı şu sebepten değiştiriyoruz. Heh. Buna bir hava tutacağız. Tutacağız tabii. Kayışı şu sebepten değiştiriyoruz. Risk almamak için. Yani açtığımızda çok beter bir kayışla karşılaşacağımızı ben de zannetmiyorum. Evet. Bir de şöyle biz 10.000 kilometredir motoru kullanıyoruz. Aynen. Yani İlk bir sahibi değiliz önceki yani. 10.000'in nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Tabii. Şimdi Kışın kayışı kullanıldığı zaman ya da mevsim falan bunlar da kayışı etkiler mi? mevsim etkilemez. Yani Kalkışlar etkiler. Ağır kullanılması değil mi? o da çok etkilemez esasında.
güç göstereceğiz. Evet. Lastiğin Ha, göbeğinden bir dakika. öbür taraftan sökülen bir şey. Onu mu? Ha, orada da varmış bak. Evet. X-Max grubunda hep o ortadakini unutuyorum zaten. O tutuyormuş. Bak kayış gayet iyi görünüyor ama işte adam değiştir diyor. Normalde o karış un olup çevreye yayılıyor ya, minik minik parçalanıp. Tabii yok, hiçbir sıkıntı yok. Mesela kayış gayet iyi görünüyor. Şunların tozları falan çevre, şuralar acayip toz toprak oluyor başkalarında. Kayış fena görünüyor. Evet. Değil mi? Evet. Ama işte adam değiştir diyor abi. O diyorsa değiştir abi. Tabii. O ne diyorsa. Evet. Yalnız balata hiç toz bırakmamış. Gayet güzel. İçerisi tertemiz yani. Bunu çok nadir işlerde çıkartırım. Vay. Bunu sen istedin. Çeyizlik porselen takımı sanki. Ararı çıkardı. Yazık, aleti boşuna gidiyor ya. Şarjlılar yere kadar. Yeminimi bozdurdunuz ben de şimdi Yiğit. Gayet iyi. Gıcır gıcır ha. Gayet iyi. Balatalarımız ne vaziyette? Bunlar da iyi görünüyor ama. Baltalar canavar. Kaç binde şimdi bu çocuk? 20 binden. 20 bin olmuş Ha. mu? 10 bin de aldım ben bunu. Hatırlıyorum yani. 10 bin yapmışım. Şöyle. Kayışı ikinci ev olarak zaten. Nasıl Yiğit Usta, çatlak çutlak var mı? Başlamış hafiften. Çok az, evet. Bak şurada kılcalı yani. Yok kılcaldan fazla canım. Öyle mi? Yani bunu biz 20 binde değiştiriyoruz ya. Senin kullanımında bu kayışı 30 bin rahat kullanırsın. Rahat kullanalım. Yani bir sonraki kayış değişimi biz 50 binde yaparız gibi. Aynen öyle. Tamam. Tabii abi, risk atmaya gerek yok abi. Şimdi saçma sapan bir yerde koptuğu zaman Tabii. otomobil grubunda trigger kayışını değiştirirken değiştirmeden önce şuna bakıyorlar. Yazının silinmesine. Burada yazı silinmeye başlamış. Evet. Bu yeni. Baktıkları şey bu. Evet. Aynı mantıkla biz de gidebiliriz yani. Eyvallah. Yazı silinene kadar kullanılabilir yani. Tamam mı diyorsunuz? Yani otomobil tamircileri genelde öyle trigger kayışına, normal şey kayışına öyle davranıyorlar. Orada da baga mı? Bagalar var. Kapalı yerler bir şey geliyor. Bagalarımız nasıl? Bagalarımız sapasağlam. Çok iyi. Zaten Hiç aşınma yok. kavraması falan çok iyi yani makinenin. Hiç aşınma yok. Çok iyi. Şunlara bir hava tutalım. Aynen. Tamam bu iş. Valla şu anda elim dolu. Ondan sonra akşam üzeri ya da yarın falan ararsan randevu vereceğiz. Şu an bir iş yapıyorum çünkü bırakamıyorum. Yani çocuk mesela 10 basışında 5'inde 6'sında ilk sefer dövüşte bozuk çıkacak yani. Ondan sonra ne kadar 2500 kilometrede ama 2018 yani. Dağılın. Yiğit hava tutacak. Evet. Hayır. Böyle bir haberleşeceğiz, bir şeyler yapalım diyoruz. Benim bir şeyler. Şimdi yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim. Harika. Bu fabrikanın kapattığı şekliyle. Yani fabrika kapattığından beri ilk defa açılıyor. Bak içerilerinde hiç yağ yok.
Bazı arkadaşlar bunları grese batırıp takıyor buraya. Buna silikonlu falan bir gres sürüldüğünü falan duymuştum. Ha, işte bak, orijinal Yamaha fabrikasını kapattığı halinde gram yağ yok içinde. O silikon yağı falan gereksiz bir şey. Hayır. Kesinlikle. İnsanlar bir de özellikle arıyorlar onu silikon gres Evet. falan diye. Bu malzemenin içine kesinlikle ama kesinlikle yağ olmayacak. Vay canına, nereden uydurdular ki insanlar onu? Hiçbir fikrim yok. Hani muhtemelen rahat hareket etsin falan düşüncesiyle şey yapıyorlar ama aslında gres özellikle yapıştırıyor bagaları ve hareketini kısıtlıyor. Burada dönüş yönü önemli. O ne fark ediyor ki çalışsın? Yani bir şey fark ediyor ki bu adam, üretici bunu koymuş. Dönüş yönü kayışın doğru çalışması ve yıpranmasını geciktiriyor büyük ihtimalle. Hani bir şey fark etmeseydi muhtemelen böyle bir yön koymazlardı. Onu ben de duydum Yiğit. Oraya yağ sürenler varmış bagalara. Onun yanlış olduğunu ben de duymuştum. İşte diyorum ya, yani orijinal şeyi açtık. Hiç yağ yok. Yamaha'nın şey, gram yağ yok. Şimdi bu motorun üreticisi Yamaha bizden daha mı az biliyor? Aynen öyle abi. Hani tamam, her tasarım, her ürün mükemmel mühendisliğe sahip değil. Tabii ki de hatalar oluyor da adamlar buraya kesinlikle yağ koymamışlar. Doğru. Gevşetirken zor açtı ama sıkarken bunun torku yeterli. Zaten dönüşü sıkma yeri olduğu için her gaz açıp bıraktığında sıkılıyor. Sıkıyor. Evet. Burada yapacağımız bir şey kalmadı. Hazır şurası rahatlamışken bir de yağını boşaltalım. Şanzıman yağı değil mi o? Hı hı. Dişli. Dişli yağ. Getir alttan şuraya. Ver abi. Şuradan koyalım. Bırak. Yine mi onları çek oraya? Tutunu mu koyacağım? Heh, tamam.
Silahını çektik o boy. Sanırım 25 fazla gelecek. Kız sen içeri mi girdin? Kızım. Şşt, gel buraya. Buna küpe de takmışlar buna. Küpe mi taktılar sana kızım? Küpe mi taktılar sana? Sana küpe mi taktılar? Kim taktı? Ha? Ha, yüzü buldu ya şimdi, tamam. Ne yapsın hayvancağız? Sevilmeye hasret Sevilmeye abi. hasret. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Şanzıman için kullanacağımız yağ. Evet. 75 ve İlk 80. defa şahit oldum. Kitapta şey yazıyor. Final Drive yağı için diyor ya 80-85 numara gear oil diyor ya da 10-30 SE or high motor yağı diyor. Allah Allah. Ha. 85 numara yağ çok ağır bir yağ değil mi? Yok. İyi. Sen ne koyuyorsun oraya şimdi? 75-80. İyi. Evet la. ...0.2 litre. Evet, telefona indirmiş bulunuyorum. 300 PDF'ini. Şimdi sen de böyle indirsene. İndirdim ben. Gördün mü? Ben indirdim ben. Çok iyi. Bugün şeyini buldum. Hatta Türkçesi indirmiştim. Onda özellikleri eksikmiş. Ben ondan görememişim. Bolt'un amperini bilmem nesini. Gavurcasını buldum. Ona bir baktım. Dediği gibi en sonda olur diyordu. Direkt oraya baktım zaten. Tamam. Okumuştum da. Şeye attım. Ara ara okuyorum öyle kafama istikçe iş yerinde. Öyle atmıştım zaten. Şimdi onu indirdim. Telefona da indirdim. Şurada 200. Toplam ne kadar aldı? 200. 200'müş. Değişiminde 200 diyor. Tamam. Ben bir önceki yağ değişiminde şey koymuşum. 10-50 koymuşum. Elimde 10-50 vardı. Kalın olmuş. Ha. 10-50 ile geldi yani. Yani kitaba özellikle baktım. Koymamış. Hava çarpı koymamış. Yani şu sıcaklıkta bunu kullan dememiş. Bunu Direktman kullanmıştım. 10-40 demişim. 10-40 MA MB ya da MA Ben de yıllardır hep Castrol kullanırım ya hiç. Baksana lan. Şu petek balı gibi maşallah. Renge bak. bir parmak çal. Ekmeği getir. Yani elimde Pencere dolu da şimdi şeyi çeker. filtre çekecek. Çalıştırınca filtre çekecek. Bir de hani ben boşalttım. Dibine kadar boşalttım. Ben en son yağ değişiminde 1,5 litre koydum. Abi lan pencere hep full. Anasını satayım. Düşmüyor. Bir panik oldum, acaba fazla mı koydum diye. Lan keçelere zarar mı dedim. Ne yazıyorsa onu koydum. Sıkıntı çıkmadı hiç yani. Çok şükür. Şimdi çalıştırınca filtre çekeceğim. Evet. Kayışın çalışmasını izlemek isteyenler. İyiymiş, tamam. Tuttum ben burayı. Fren sıkılı şu anda. Şimdi az önce boldu kayış. Evet, gerdi. Şimdi gerdi. Evet. Şimdi kayışın hareketine bakın. Tekere dikkat edin. Tamam. Ha TCS var. TCS kesiyor. Tamam. Şimdi abi. Şimdi ver.
dışarı çıkıyor. Burası dışarı çıkıyor. Öndeki Şu dışarı doğru çıkıyor, bu içeri giriyor. öndeki daralıyor, Gelseniz arkadaki zaten genişliyor. beraber. Evet, bisiklet gibi evet. CVT böyle çalışıyor. Aynı bisiklet şey. Continuous Variable Transmission. Bir de CVVT vardı. İkinci V'yi hep unutuyorum. Sonsuz muhabbet. Artı 9055249654449. Motorunuz nedir? Ben Yuki'ye bakmıyorum hocam. Agresif. Sinirli, gergin. Hiç. Bana yükü demeyin. Ben bunu öyle sevdim. İlk geldim bana bir fırça attı sen randevusuz geldin diye. Sen kim? Kaçtı sen gitti hayırdır? önümden. Aa dedim benim gözler parladı. Gıcık bu dedim demek ki zeki. Sonra bir suyuna gittim falan peşmen meslekten öyle aldım gönlümü. Sıra bu arkidişte. Adamlar şunu kare yapmamışlar lan. Dikdörtgen yapmışlar. Kare gibi duruyor aslında değil mi? Evet. Milimetrik farkla O kadarını tapır da yapıyor Müdür, canım. şunu nereye sokuyordu? onu buraya. Tamam. Ha, onun üzerine geliyordu değil mi? Şu buraya. Şu buraya. Şu buraya. Son olarak. Ne zaman fark edecekleri bekliyorum. İyi zekalı seni. Hadi kaybol hadi. Vay bak bunu da anladım. Herkese yayacağım şirkette. Bittin oğlum sen. Sıçtın oğlum. Bittin elindesin. Ha, hadi. Hadi. Hadi bayramdan sonra sana bir büyüye mal ediyormuş. Hadi yürü. Bak, buyur. Bu değil. Bu bizim köyden değil. Şu. Bakayım. Oil servis bilgisini sıfırlama. Ha bak yazmışlar. Adam 1,5 dakika video çekmiş. Buyur. Bu iki tanesini basıp açtıktan sonra En sonunda da şey diyecek. Bunların hepsi yalandan. Kandırdım. Kandırdım diyecek, kapatacak ondan sonra bitecek. Kandırdık yapacak bak. Hala orada duruyor. Bak 20'ye kadar zamanlama var abi. Çekti 20 bak şeyi sayıyor bak. Yanlış söylüyor ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak herif 14'te 15'te çekersen sıfırlamıyor. Bak sonra bir daha. Bak. Onu da başına gelmiş herhalde. Bir ananı diye çekiyor sonuncu 20'den sonra. Tabii tabii. Bir kere daha basmayayım diye. Bir saniye geciksen ya da erken yapsan onu sıfırlamıyor abi. Aynen. Şeyde de öyle. Aynen. Aküyü çabuk bitirmiyor mu onlar? Neyler? İşte o motosikletin üzerinde sürekli aktif ya o devre Hiç mesela. öyle bir şey başıma gelmedi ya. Ama şöyle bir süre sonra sistem zaten şey yapıyor. İçine mi düştü? Açalım da zaten kaç tane pizza koyduk? 37 tane var. Şey, sistem belli bir süre sonra zaten şeyi kapatıyor. Korumaya geçiyor. Şeyde immobilizer sisteminde yani Sürekli anahtar aramıyor devre yani. Evet evet. Yani sürekli anahtar aramıyor. Şöyle oluyor. Uyku moduna alıyor kendini. Evet. Uyuyor. Mesela benim motorda da şey var. Immobilizer var. Immobilizer'ın ışığı var. 24 saat hiç ellemezsen yani kontağa anahtar takmazsan uykuya geçiyor. Tabii.
Yaklaşsan da algılamıyor. Şeyi Yok. kapatıyorum. Anahtarı tak, açtığın zaman zaten öyle bir uzun süreden sonra açtığın zaman IMO ışığı geç sönüyor. Anladım. Uyuduğu için. Oradan aldılar. Yolu açık olsun. Allah açık olsun. Pazardan beladan saklasın. Evet. Şimdi yağ seviyesini tamamlayacağız ve hidrolikleri yapacağız. Yalnız bu süre zarfında ben bir şunun bakımına başlayacağım. Harbi kesti o herif. Abi oğlum orası düzgün oldu. Biliyorum. Falan diyemiyorsun. Yamaha X-Max 300'ün şanzıman yağı, motor yağı değişti, hava filtresi değişti, yağ filtresi değişti. Şimdi çalıştırıp dinlendirdikten sonra yağın eksiğini tamamlayacak. 600'e ceylanlı varsa Bir de hidroliği kontrol edecekler. Ondan sonra 20.000 bakımı tamamlanmış olacak.